Merhaba, ben Doktor Şale Yılmaz. Bugün sizlere yara iyileşmesinden ve yara izi oluşumlarından bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda herhangi bir hasarlanma olduğu zaman cildimizde, bu bir operasyon sonrası olabilir ya da bir yaralanma sonrası olabilir, doğal olarak bir yara iyileşme süreci başlayacaktır. Bu süreç bir takım faktörlerden etkilenerek daha uzun ya da daha kısa olabilir. Ayrıca yine bir takım faktörlerin etkisiyle de daha çok yara izi oluşabilir. Şimdi bu konuda bize düşen, bizim özen göstereceğimiz faktörler nelerdir? Bunlara göz atalım. Operasyon sonrası veya yaralanma sonrası olsun, yaranızın durumuna göre doktorunuz size zaten bir takım bakım önerilerinde, tavsiyelerde bulunacaktır. Pansumanlarınızı nasıl yapacağınız ya da hangi ürünleri, hangi kremleri kullanacağınız konusunda size önerilerde bulunacaktır. Bu önerilere uymanız son derece önemlidir. Ayrıca yara bölgesinde beklenmeyen bir değişim olduğu zaman, yani şişlikler, ısı artışları, dikişlerde açılmalar ya da renk değişimi gibi ya da normalde beklenenden daha şiddetli bir ağrı gibi beklenmeyen değişimler olduğu zaman doktorumuzu hemen bilgilendirmek ve hemen önlem almak çok faydalıdır. Yara iyileşmesi birçok faktörden etkilenir. Birçok faktör burada olumlu ya da olumsuz sonuca neden olur. Biz bunları bilirsek, bu konuda bir sorun yaşadığımız zaman, yani bir yara iyileşmesi süreci yaşadığımız zaman bir takım önlemler alarak, bir takım tedbirler alarak daha kolay üstesinden gelebiliriz. Şimdi bakalım hangi faktörler yara iyileşmesini etkiliyor? Yaramızın derinliği, büyüklüğü ve bölgesi önemlidir. Çünkü yaramız ne kadar büyükse, ne kadar derinse iyileşme süreci de doğal olarak yavaşlayacaktır. Ayrıca yara izi oluşma ihtimali de artacaktır. Ayrıca vücudumuzun bazı bölgeleri iz oluşumuna daha yatkındır. Bazı bölgelerinde ise iz oluşumunu daha az görebiliriz. Yaşımız yara iyileşme süreçlerinde önemli bir faktördür. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi yaş alma sürecinde cildimizde bir takım değişimler olur. Hücresel yenilenme hızımız yavaşlar, dokuların kendini onarma hızı yavaşlar, kan damarlarımızda, cildimizin yapısında bir takım değişimler yaşanır. Bu nedenle yaş alma sürecinde doğal olarak cildimizin iyileşme süreci de yavaşlayacaktır. Genetik özelliklerimiz her konuda olduğu gibi yara iyileşmesi konusunda da önemli bir faktör. Eğer genetik olarak yara iyileşmeniz hızlıysa, ayrıca yaralar iyileşirken daha az iz bırakıyorsa bu tabii ki çok önemli bir avantaj olacaktır. Güneş ışınlarına maruz kalmak birçok konuda olduğu gibi yara iyileşme süreçlerinde de olumsuz etkili. Eğer yaramız güneş gören bir bölgedeyse bunu mümkün olduğunca güneşten korumalıyız. Yara iyileşmesi bittikten sonra doktorumuzun önerdiği süreçlerde güneş koruma kremlerine de başlayabiliriz. Ayrıca deri bütünlüğünün bozulması bazı enfeksiyonlara doğal olarak bir açık kapı oluşturacaktır. Virüsler, bakteriler ve mantarlar çok daha kolay bulaşır. Bu nedenle yara yerinin özellikle korunması, temizliğine özen gösterilmesi ve doktorunuzun bakım konusundaki tavsiyeleri son derece önemlidir. Eğer böyle bir enfeksiyondan şüphelenilirse de mutlaka hızlı bir şekilde enfeksiyon tedavisine başlanmalıdır. Hastanın ek sağlık sorunlarının olması ve kullanılan bazı ilaçlarda yara iyileşme süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Örneğin şeker hastalığı yara iyileşmesi konusunda olumsuz bir etkendir. Yine dolaşım problemleri, bazı ilaçların kullanımı yara iyileşmesi konusunda olumsuz etkilere neden olabilir. Bu konuda da eğer böyle bir sağlık probleminiz varsa ya da kullandığınız ilaçlar varsa doktorunuzu bilgilendirmeniz faydalı olacaktır. Ayrıca yara iyileşirken bir takım vitaminleri, mineralleri ve proteinleri kullanarak iyileşir doğal olarak bu iyileşme sürecinde.
Bu nedenle vücudumuzda sağlıklı bir beslenmenin olması, yeterli düzeyde protein, vitamin, mineral almak son derece faydalıdır. Bu nedenle böyle bir süreçte özellikle protein alımına, A vitamini, C vitamini ve çinkonun yeterli düzeyde alınmış olmasına özen göstermeliyiz. Ayrıca yine yeteri kadar su tüketimi son derece önemlidir. Çünkü eğer suyu yetersiz alıyorsak dokuların nemlenmesi, cildimizin nemlenmesi azalacaktır ve bu da yara iyileşme süreçlerini olumsuz etkileyecektir. Yine kafein tüketimi biliyorsunuz ki ciltte kurumaya neden oluyor, fazla kafein tüketimi. Eğer böyle bir süreç yaşıyorsak da kafein tüketimini azaltmak olumlu etkili olacaktır. Ayrıca bol bol su içmek de son derece faydalıdır. Yine sigara ve alkol kullanımının fazla olması yara iyileşme süreçlerinde son derece olumsuz etkili faktörlerdendir. Sigara zaten çok ciddi anlamda bir yara iyileşmesinde bozulmaya neden olur. Ayrıca alkol de hem cildi kurutarak hem de diğer olumsuz etkileri nedeniyle yara iyileşmesinde son derece olumsuz etkileri olan faktörlerdir. Yine stres ve uykusuzluk yara iyileşmesini olumsuz etkileyecek faktörlerdendir. Böyle bir süreçte özellikle stres yönetimine ve uyku düzeninize özen göstermeniz çok faydalı olacaktır. Fazla kilolu olmak yara iyileşmesini olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Bu konuda da özen gösterirsek çok daha iyi olur. Yara alanında gerginlik ve ödem olması yine yara iyileşmesini olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Yara bölgesini travmadan, gerginlikten, aşırı hareket ettirmekten kaçınmalıyız. Bu konuda doktorunuz size belli bir süre istirahat önermişse lütfen buna da özen gösterin. Çünkü bölgenin sürekli hareket etmesi, yara bölgesinde sürekli bir gerginliğin olması da son derece olumsuz etkili olacaktır. Bu faktörlere dikkat ettiğimiz halde yine de yara izi problemi yaşıyorsak neler yapılabilir? Yara izlerini azaltmak için bir takım krem ve losyonlar geliştirilmiştir. Bu tarz ürünler kullanılabilir. Bunun dışında yine yara izinin durumuna göre bazı kimyasal peeling uygulamaları, lazer uygulamaları, plexer uygulamaları yapılabilir. Eğer yara izi çok büyükse bazı cerrahi yöntemler kullanılarak bunu azaltmaya çalışmak mümkündür. Bu tarz yöntemlerden de size uygun olanını doktorunuz zaten sizin yara izinize göre önerecektir, tavsiye edecektir. Evet, umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.